Merhabalar Derin Universe sakinleri. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu ilk konuklu podcast'imiz olacak. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum çünkü kendisini çok sevdiğim bir hocamı e, davet ettim ve kendisi de büyük bir nezaketle kabul etti. Kendisi Dilek Özbay. Bu sektörde en deneyimli insanlardan biri. Medya sektöründe birçok farklı rolde yer aldı kendisi. Yönetici, sunucu, genel koordinatör, yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu, muhabir. Yani gerçekten anlayacağınız üzere sektörün e, en deneyimli insanlarından birini konuk ediyor olacağız. Kendisini çok seviyorum. Benim hocamdı. Bir hoca olarak da çok saygı duyduğum, deneyimlerini çok merak ettiğim ve sizin de öğrenmenizi istediğim bir kişi kendisi. Dilek Hocam hoş geldiniz. Canım, o kadar güzel bir karşılamaydı ki ben nefesimi tuttum, öyle dinledim seni. Bütün konuklarımıza, şu an bizi dinleyen bütün dostlarımıza da merhabalar. Derinim, hayırlı uğurlu olsun. Ve ilk programda beni konuk aldığın için ben sana çok teşekkür ederim. Hayırlara vesile olsun, günleriniz çok güzel geçsin. Hadi bakalım, başladık o zaman. Evet, başlayabiliriz hocam. Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten bütün soruların cevaplarını büyük bir heyecanla bekliyorum. İlk başta şununla başlamak istiyorum. Ben sizinle ilgili zaten her şeyi çok daha öncesinde derslerimizden önce araştırmıştım. Canım. Fakat bu vesileyle tekrardan araştırma fırsatım oldu. Ve sizin o background'unuz yani inanılmaz bir CV'niz var. İnanılmaz bir deneyim Canımsın, skalası. canımsın. Yöneticilik, sunuculuk, genel koordinatörlük. Ya size sormak istediğim şu var. Bu kadar geniş bir yelpazede, bu kadar farklı alanlarda ama aynı sektörün her alanında çalışmış olmak size nasıl bir deneyim sağladı? Nasıl bir görüş alarak katkı sağladı? Onu öğrenmek istiyoruz. Canım derin, çok şükür, bin şükür dediğim noktadayım. Ben aşık olduğum işi yapıyorum. Ve bu Hı işi hı. çok şükür diyerek devam edeyim. Asistanlıktan genel müdürlüğe kadar bahsettiğin skalada her noktasında yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. Hani bütün arkadaşlarım emekli oldular. Ben herhalde öldüğüm zaman emekli olacağım. Gerçekten çok seviyorum. Aşık olduğum işi yapıyorum çünkü. Darısı isteyen herkesin başına. Evet, bir de severek yapınca hele ki herhalde sizin için çok daha artık bir iş olmaktan çıkmış anladığım kadarıyla. Büyük bir zevkle yapıyorsunuz. Bir de öğretirken de büyük zevk duyuyordunuz işinizden. Canım benim. Sizler çok değerli arkadaşlarımdınız, kardeşlerimdiniz, evlatlarımdınız. Aynı şekilde diğer eğitmen arkadaşlarım, hocalarımız için de aynı şey geçerli. Çünkü Peki, gözlerinizdeki o pırıltı gerçekten o kadar değerli ve o kadar özel ki onu kaybetmeyin. Onu kaybettiğiniz zaman zaten pek çok şey kaybetmiş oluyorsunuz. Senin için söylüyorum, senin nezdinde bütün yaşıtların için de söylüyorum. Bahsettiğin büyük skalaya gelince ya ben küçük çocukken eve gelen misafirlere şarkı söyleyip, şiir okuyup, kendimce uydurduğum oyunları oynayan ve onlardan galiba aslında emirvakiyle alkış alan bir kız çocuğuydum. Sonra büyüdüm, üniversite öğrencisi oldum. Önce bilgisayar, sonra iktisat derken okuma faslım bitmedi benim. İçimde bir medya mikrobu varmış. Bir anda ortaya çıktı. İyi ki de çıkmış. Bu salgın hastalık gibi güzel oldu, çok güzel oldu. Olmaya da devam ediyor. hem yöneticilik yapmış olmak hem de sunucu olmuş olmak yani hem kameranın önünde hem de arkasında çalışmış olmak iki farklı mesleğe bakış açınızı değiştirdi mi? Yani çünkü şöyle bir şey de var ya para işin içerisine girdiğinde farklı bakabiliyorsun. Yaratıcılık işin içerisine girdiğinde farklı bakabiliyorsun. E, Yapacağın, üreteceğin herhangi bir projeye. Bu size nasıl etki etti? Çok güzel bir soru. Aslında baktığın taraf çok önemli değil o noktada. Çünkü bir şekilde karşında işi isteyeceğin insanın bildiği şeyi sen bilmek zorundasın ki ondan o işi isteyebil. Yani yöneticiyken karşındaki çalışanından şu işi şöyle yapar mısın diye istemek zorundasın. Çalışan olarak da yöneticine şunu şöyle şöyle yaptım ama şunu teklif ediyorum, öneriyorum, ne dersiniz diye sorabilmek zorundasın. Yani aslında iki taraflı oynayabilmek zorundasın. Yani hem aynaya bakıp kendini hem de yansımanı görmek zorundasın. Bir şekilde hani sadece kameranın önü ya da kameranın arkası değil.
Hayır, kameranın her yerindesin. Çünkü kamera senin hayatının her yerinde var. Yani sadece ekrana çıkıyor değilsin sen. Bir şekilde Hmm. cebinde ne varsa, beyninde ne varsa, nelere çalışmışsan, neleri sunmaya hazırlıklıysan onun sunuculuğunu yapabilecek bir insansın. Dedim ve sustum. Şimdi anlattığınız gibi hani insanlara gösteriler yapardım çocukken vesaire. Galiba bu bizim ortak özelliğimiz gibi bir şey bu sektörde çalışmak isteyen herkesin. Çünkü ben de O öyleydim. mikrop Galiba var işte. O evet mikrop var. yani kamera mesela ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben her kamera bana çevrildiğinde bütün videolarımda izliyorum. Bacak bacak üstüne atıp hanım Ah oldum canım. ben diyormuşum. Ah canım Yani benim. Kesin eline tarak alıp bir de şarkı türkü falan da söylüyorsundur. Eline tarakla değil mi? Mikrofon olarak kullanıp. yani o çok çocukluğumda kalmadı hocam. O halen daha olabiliyor bazen. Hayır, Yani sınıfta da halen daha öyleydiniz çünkü siz. Cancağızım. evet biliyorsunuz hocam gerçekten yerimde duramayan ben bir insanım. Halen daha öyleyim. Yani bunun için rehberlik hocasının annemi arayıp şey dediğini hatırlıyorum. Çocuğunuz durmuyor sınavda. Yani galiba hepimizin ortak özelliği biraz böyle bir hiperaktivite mi denilir buna? Böyle bir cıvıl cıvıl böyle yerinde durmayan insanlarız bu sektörde olmak isteyen insanlar olarak. Peki size şunu sormak istiyorum. Bu çocukluğunuzdaki bu motivasyonu yetişkinlik hayatına geldiğinizde nasıl sürdürebildiniz? Yani neye dönüştü bu motivasyon? Aynı kalmamış olabilir. Yani tabii ki de yetişkinlikle beraber ve dünyanın hani bu sektörün siz çok deneyimli insanlardan birisiniz. Estağfurullah. Hı Her hı. zaman hayal ettiğimiz gibi hiçbir zaman olmaz. Yani çünkü hayal hep bunu kuruyorum cümlelerimde hayalden daha iyi bir prodüksiyon yoktur. Hani o yüzden hayal Hatası azdır kırıklığı çünkü onun. neye dönüştü bu motivasyon? Bir süre sonra yaptığın şeyden daha iyisini yapmak için kendi kendine savaşa ve yarışa başlıyorsun. Ama Hmm. sakın şu yanlışa düşmemek lazım. Ben ondan özellikle kaçındım. Yarışacağın şey sadece kendin olmak zorundasın ya da dünya üzerinde iyi yapılmış işler olmak zorunda. Yapan kişiye bildirerek değil, her zaman bildirmene gerek yok. Kendi kendine ve aferin deyip alkışlamayı da bilmek zorundasın. Aa, Hı ne hı. kadar güzel bir şey yapmışlar. Bu bir program olabilir, film olabilir, dizi olabilir ya da sadece güzel alkışlayan bir seyirci olabilir. Seyircinin güzel alkışları bile kutsaldır ve özeldir. Hı Helal hı. olsun, ne güzel alkışlıyor deyip ben de öyle alkışlayacağım deyip geçip ayna karşısında çalışacaksın. Çok basit. Yani ya kendin bir şey yaptın, bir iş yaptın, bir şey sundun. Hay Allah, şurada ne kadar takılmışım, ne kadar çok nefesimi tutmuşum, da durmuşum, düşünmüşüm, bir daha düşünmeyeyim. Peki o zaman ona göre hazırlanacaksın. Daha az düşüneceksin bu seni rahatsız ediyorsa. Ya Hı da hı. e, ben böyleyim diyeceksin. Bir şekilde kendine göre bir şey hal yapacaksın. Yani üzülmeyeceksin. Yıpratmayacaksın kendini. Öyle devam ediyor hayat. Ne çok Hı konuştum. hı. Benim bana soracağın sorulara dikkat et. Bizim eğer 5 saat vaktimiz varsa 5 saat yaparız bu yayını. Ay, Sen hocam kıyılıp da nasıl? sıkılırsın, tamam mı? Hocam ben sizi dinlerim valla. Ben sıkılmadan sizi dinlerim ve dinleyecek olanların da sıkılacağını düşünmüyorum. Günah onlardan. Hocam genelde podcast dinleyenlerin çoğu bir şeyin arkasında dinlemeyi seviyor. Ben kitlemi araştırdım. Genelde yemek yaparken vesaire dinliyorlar. O yüzden bir yemek süresi kadar sürerse konuşmamız çok ideal yani. O yüzden ben bu arada çok mutluyum. Yani cevaplarınız o kadar tatmin edici ve yani çok keyif alıyorum. Şımart Ve beni, şımart beni. Ondan sonra ben bak, hatırlar mısın, sınıfta şunu söylemiştim ilk derslerden birinde. Değerli dinleyenler, sevgili dostlar, siz de bunu bilin. Ben mutlu olduğu zaman ağlayan bir tipim. Hani insanlar üzülüp ağlarlar ya, ben mutlu olunca salya sümük ağlayan bir tipim. Az sonra şöyle bir ses gelir. Ama dedim bana, şaka değildir o. Ben kesin bir şeyden çok mutlu olmuşumdur ve benim gözümün içine baktılar sınıfta bir gün, biliyor musunuz? Acaba Dilek Hoca ne zaman ağlayacak? Ağlatabilecek miyiz onu ay, diye. biliyorsunuz günümüzde bu yapımcılık sanatsal olduğu kadar ki bence günümüzde değil bu hep böyleydi. Sanatsal olduğu kadar da ticari bir iş zaten. Hı hı, hı hı, Peki doğru. sizce iyi bir yapımcı olmanın olmazsa olmazı ne? Yani ne kadarı ticari, ne kadarı sanatsal ve o çizgiyi nasıl belirlemesi gerekiyor bir yapımcının? Nereye ne kadar önem vermesi gerektiğini sanata mı yoksa ticarete mi? Diyelim ki
gerçekten iyi bir bütçesi var ve hani her şeye yetebilecek bir bütçe var elimizde. Bu insan bu kadar avantajlı bir durumdayken sanata mı yoksa ticarete mi? Çünkü kaybedecek şey de aynı oranda çoğalıyor. Yani neye önem vermesi sizce daha önemli ya da olmazsa olmaz? Aslında Derin, her insanda zaten olması gereken iki şey var. Namuslu ve ahlaklı olmak. Dolayısıyla Hı yaptığınız hı. meslek ne olursa olsun namuslu ve ahlaklı olduğunuz zaman bu yapımcılık için de geçerli, diğerleri için de geçerli. Yani yönetmenlik, oyunculuk, sunuculuk vesaire vesaire. Dolayısıyla hop dönüyorum. Sorduğunuz sorunun yalın halinde düşünmeye çalışıyorum şu an. Polemiklere girmeden cevap vermeye çalışayım. Hı Bir yapımcı olmanın birçok önemli özelliği var. Biraz onlardan bahsedeyim hı. elimden Hı. geldiği kadar. İyi bir yapımcı yenilikçi fikirleri geliştirebilmeli. İzleyicilerin ilgisini çekecek içerikler üretebilmeli. Ya da ne bileyim kendisine getirilen bir öneriye satır aralarında okuyarak, önyargısız bir şekilde bütün resmi görerek karşılık verebilmeli. Organizasyon yapabilmeli iyi bir yapımcı. Yapım süreci karmaşık bir süreç çünkü. Çok aşamalı bir süreç. Hı hı. Dolayısıyla projeyi planlayabilmeli, zaman çizelgeleri oluşturabilmeli, kaynakları etkili bir şekilde yönetebilmeli. Ne olur ne olmaz diyerek zamanı geldiğinde yapılabilecek B, C, belki de Z'ye kadar yedek planları olması lazım Hı hı. paniklememek için. Hı hı. Bütün bunları yapmak için de ve çok kalabalık ekiplerle çalışabilmek için de iletişim becerilerinin çok kuvvetli olması lazım. Yapımcılar ekip üyeleriyle, yönetmenlerle, senaristlerle, diğer kişilerle pek çok zaman geçiriyorlar. Onlarla konuşurken yaptığı şeylerde açık ve net olmak zorunda. Yani gibi yapmamak zorunda. Acaba karşısındaki şunu söylememeli. Şimdi bir şey söyledi, bir şey istedi ama acaba ne istedi gerçekten? Hayır, Hı bu hı. kritik bir nokta. Açık olmak zorunda. İsteyen de anlamayan kişi karşısındaki ise o da açık bir şekilde sormak zorunda ki işler yani işler işlevsel olarak yapılabilsin. Hı Bir de projeyi yönlendiren ekibe iyi motive olan çok iyi bir lider olması lazım yapımcının. Hani hı. böyle acaba şöyle mi desem, böyle mi desem, kendi gölgesinden korkan insanlar yapımcı olamazlar. Kuvvetli olmak zorundasın, biliyor olmak zorundasın ve bunu kibar bir şekilde yapıyor olmak zorundasın. Hani emir vererek değil. İşin nasıl isteyeceğini iyi biliyor olman lazım ki yaptırdığın iş iyi çıksın. Yani şey gibi düşün, diyelim yapımcının bebeği projesidir. Dolayısıyla Hı o hı. bebek var ya, o bebeği birlikte bakıp büyüteceğin kişiler senin yapım arkadaşların, yapım şirketindeki arkadaşların. Onlara güvenmek zorundasın. Çünkü bebeğini emanet edeceksin ya da o bebeği beraber büyüteceksiniz. Hı Ama bu hı. şu anlama gelmiyor. Hani affedersin enseye tokat samimiyetinde olmak anlamına gelmiyor. Hayır. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Ama herkes herkesi saymak zorunda. Dolayısıyla Anlıyorum. çizgilerin belirli olması, belirleyici olması lazım. Yani bir şekilde ay biz dün akşam zaten oturduk beraber neler konuştuk farkında mısın noktasına gelirse o iş yapılmaz. O kişiyle de çalışılmaz zaten. Evet. Tut ki Hı bütün dikkatini veriyorsun. Yapım sürecinde bir sürü şey yapmaya çalışıyorsun. O sırada öyle şeylerle karşılaşabilirsin ki hay Allah dediğin noktada bir şeyin sana yardım ediyor olması lazım. Devam motivasyonun olması lazım. Yani hı. ama işi zamanında yapabilmek çok önemli. Çünkü bazen bir gün daha fazla çalışmak, sete çıktın bir gün daha fazla çalışmak ya da o sette bir saat daha fazla çalışmak yapımcının cebinden çok fazla paranın çıkması demek, daha fazla paranın çıkması demek. Ve bir sürü insanın da emeğinin belki de heba olması demek. Yani planlanan o değildir. Ay şunu da çeksek ne olur? Öyle değil işte. Bu işte bütün çalışma masa başı çalışmasıdır. Önce masa başında yaparsınız çalışmanızı. Ondan sonra sete çıkarsınız ya da stüdyoya çıkarsınız. Bir yerlere giderseniz oralarda çekimleri ona göre yaparsınız. Sonra montajlara gelirsiniz.
Ve sonuç olarak o belirlenen sürelerde onların hepsi bitmek zorunda. Anladığım kadarıyla iyi bir yapımcının yani özetle benim kafamda oluşan profili hem özgüvenli olabiliyor olması lazım. Doğru. Egolu değil. Doğru. O sınırı gerçekten iyi özgüvenli olabiliyor olması lazım. Hem de ulaşılabilir oluyor olması lazım. Yani Çok doğru. kendi o at gözlüğüyle gidiyor olmuyor da olması lazım. Bravo. Fikir Bravo. alışverişine de anladığım kadarıyla bu şekilde. Sizin Estağfurullah. yönetmen tarafınızdan da bakmak istiyorum. Çünkü ben bir röportaj izlediğimde Mehmet Ada Öztekin'in Hı Atatürk hı, filmi çıktı son geçen yıl izlemiştim ve evet. ben onunla ilgili bütün röportajları izledim yönetmenin Hı ve hı. şöyle bir cümle geçti bir röportajında. Ben olayı yönetmen kısmından aldım ve baktım. Ticari kısmına hiçbir zaman bakmak istemedim. Çünkü önceden yapımcılık yapmış biri de olduğum için eğer yapım kısmına baksaydım yaratıcılığımı etkilerdi ve istediğim gibi sahneler çekmeyebilirdim. Çünkü hep bunu ne kadar tutacağını düşünürdüm dedi. Böyle bir cümle kurdu ve bu beni çok etkiledi. Çok da merak ettim. Acaba yani hani o noktada nasıl bir denge kuruluyor yönetmen eğer yapımcılık da zamanında yaptıysa? Aslında sadece şu kadar cümleden dahi pek çok insan ne konuşulduğunu anlar. Yani bunun için mutlaka bir yapımcılık geçmişi olması gerekmiyor yönetmenin. Çok Hmm. basit bir mantık. Cebinizde 100 lira paranız var ve bakkala gideceksiniz. Ne bileyim, bir şey alacaksınız, bir şeyler alacaksınız. 100 liraya göre hesaplıyorsunuz. Hani işte ekmek şu kadar, gazete şu kadar, bilmem ne şu kadar. Yani 100 liraya çok şey alınabildiğini hesapla. Hı Değil hı. aslında şu an ama olsun, öyle gibi düşün. Hayal et, Evet. hayal et. Hayaller umutsuz değil olmasın. Aha. Hesaplıyorsun. Sonra diyorsun ki ya acaba ben bunu almak yerine o 100 lirayla gidip dışarıda yemek yesem. Ama dışarıda Hı. yiyeceğin yemek, dışarıda yiyeceksin, tek öğün yiyeceksin. 100 lirayı bırakacaksın, geleceksin. Eve götüreceğin hiçbir poşet yok. İşte orada yönetmen şunu düşünmek zorunda. Eğer yapımcının cebinden Çin Seddi'ni çekeceğiz diye bir stüdyoda değil, gerçekten Çin Seddi'ne gidip çekim yaparsak belki de ben geri kalan filmin tamamını çekemeyeceğim. Tek bir öğünde bitireceğim çünkü o paranın tamamını. Ama neymiş? Hı. Gittik, kamerayı da kurduk. Ha evet, çok güzel bir Çin Seddi. Uzaktan şöyle bir çektik. İyi de başka bir şey çekemiyoruz. Tek öğün yedik, bitti. Geri kalan günlerde aç kaldık. Bitti. O iş yapılmadı. İşte Hı. yapımcı da yönetmen de onu bilmek zorunda. Yani bazı şeyleri miş gibi yapmak değil ama planlı programlı, o yüzden dedim her şey masa başı çalışmasıyla yapılmak zorunda. İyi yapımcı da onu bilir zaten. İyi yönetmen de onu bilir zaten. Yani masa başında oturursunuz, bütün plan programları yaparsınız. 3 gün şurada, 4 gün şurada, şu setler şurada çekilecek. Aynı anda ikinci ekip şu setler, çekimler şöyle şeyler olacak. Ay nasıl heyecanlandım. Ben buradan çekime gidecekmiş gibi heyecanlandım. Burada herkesten özür diliyorum sesinden dolayı. Derinim biliyor, ben şu an hasta olarak konuşuyorum sizlerle. Bir kusurum olursa affedin beni. Dolayısıyla değerli yönetmenin, değerli yapımcının söylediği de aynısı. Yani bunları hesaplamak zorunda daha masa başı çalışmasını yaparken, ki bu aslında bazı işlerde, Atatürk işi gibi büyük işlerde aylar süren çalışmalardır. Yani bir hafta oturduk, kapandık, çalıştık. Sonra sete çıktık işleri değil bunlar. Bazı Hı. işler vardır 2 yılınızı alır mesela. Hani koca koca ekipler mesela, ben sana bahsetmiştim. Bir iki hafta sonra ben bir gideceğim. Bir yerlerde röportaj yapmaya gideceğim. Neymiş? Film çekeceğiz çünkü. O filmin ön röportajlarında ben de olmak zorundayım. Benimle birlikte bir ekip daha olmak zorunda. Ben Hı. tek başıma yapmayacağım o röportajları. Sonra biz o bilgileri toplayacağız ve senaristimize vereceğiz. Senaristimiz kendi ekibiyle beraber oturacak. Senaryo yazacak. Film işinden bahsediyorum. Yani masa başı çalışması dediğim bu. Hı. Sonra sete çıkılacak ya da Evet. mekanlara gidecek. Bir izleyici olarak şunu söylemek istiyorum hocam. Ben Canım, tabii ki deneyimi olmayan bir izleyici olarak sadece estağfurullah. fikirlerimi söyleyebiliyorum. E, Şu anda mesela ben herhalde saatlerce backstage yani blooper bütün o kamera arkası videolarını izlediğimde galiba Hı hı. Türkiye'deki sektörü yurt dışındaki sektör arasındaki bariz fark tam olarak burada gördüm ben. Masa başındaki çalışmalar yani Türkiye'de sanırım yani kötülemek için söylemiyorum ama endüstriyelleşmenin olmamasından kaynaklı bir sektörde masa başı çalışma prensibi sanki oturmamış gibi geldi. Çünkü daha farazi bir bazı
tabii ki de hepsinden bahsetmiyorum ama bazı projeler çok farazi bir şekilde ilerliyor. Yani bir kontak ve iletişim biraz daha nasıl söyleyeyim, biraz daha kötü bir şekilde sanki burada ilerliyor çoğu projede. Ama yurt dışındaki projelerde gördüğümde bu kamera arkalarını izlediğimde çok büyük bir arka planı var olayın. Hızlı hızlı yapalım, hızlı hızlı bitsin. Bu konuşulmasın. Hadi şunu yapın. Yani hani böyle bir hızda belki de bu hani 1 saat 2 saat olmasından bence en büyük neden olmasın, yani böyle olmasının sebebi diziler 2 saat hocam, yani 2 saatlik bir işte ne kadar masa başı çalışma yapabilirsin, bunun timingi, zamanı vesaire, yani Efendim, hani ben sözünü kesmek zorundayım şu an. tabii Çünkü ki. öyle olmuyor o işler. Türkiye'de de öyle olmuyor o işler. Yani bir Bozdağ setine götüreceğim seni. Hı Ondan sonra hı, sen şey diyeceksin. Hocam haklıymışsınız. Hani hakikaten öyle değil çünkü o işler. Ne biliyor musun? tahmin ediyorum. Evet, bizim heyecanımızdan dolayı haklısın. İşin hangi noktasına olursak olalım. Genel olarak biz Türkler çok heyecanlıyız ve bir an önce olsun bitsin, olsun bitsin, olsun. Ama televizyon işi ya da sinema işi öyle işler değil. Ve hiçbir inan bana olup bitmiyor. O 2 saat ekranda seyrettiğiniz diziler var ya, ben burada elimi kolumu hareket ettiriyorum. Sanki şey video çekiyoruz bize. Hocam bir gün de video Be- YouTube kanalıma bekliyorum bu arada. Buradan da Beni, hemen gö- onu beni görmen sıkıştırayım. lazım. Beni şu sohbet sırasında görmen lazım. Gerçekten görmen lazım. Türkiye'de de o 2 saat ekrana yansıyan işler 7 gün boyunca çekiliyor ya da 6 gün çekiliyor, bir gün repo. Repo dediğimiz şey izin günüdür. Bütün ekip bir izin yapar o gün. Hı Genel olarak hı. herkes izin yapar. Ama 6 gün herkes çalışır. O 2 saat için. Hani o Evet, ekrana bu. yansıyan şeyler var ya, onların çekimleri, onların montajları. Eskiden biz bir de dublaj yapardık. Artık sesli çekimler olduğu için olmuyor. Hocam şükür Neydi? diyelim, ben çok Sesli mutluyum çekimi. ondan. Ya İzleyici olarak. hayır, işin enteresan tarafı, işin en zor tarafı ne biliyor musun? Hasbelkader ben bir işte oyunculuk yaptım ve o işte kendi kendimi seslendirmem gerekti. Nasıl bir duyguyla o işi oynamışsan onu hatırlamak zorundasın. Ona göre bir daha kendi sesini seslendirmek zorundasın. Ağzını tam tutturabilmek zorundasın. Öyle işte. Ki bence Mesela. hocam, ben mesela eski dizileri de halen daha mesela severim bakmayı, YouTube'dan izlemeyi falan, böyle beni konforlu hissettiren bazı diziler var. Dublajı duyunca ben direkt işin içerisinden çıkıyorum artık hocam. Olmuyor ya. Bence yani çok doğru bir dönüş olmuş o. Kesinlikle. Bu bir döngüye giriyor ya hocam. Yani mesela bence işte şunda karar kılınmalı. 2 saat olmamalı bu işler. Yani özellikle free time, yani televizyona yapılan işler 2 saat o kadar fazla ki. Yani bence bir seyirci olarak da artık izleme alışkanlıklarımız çok değişti. Bu arada diğer soruya da geçeyim bunu söylerken. Çünkü Çok aslında haklısın. Bu çok. söylediğinde çok haklısın. Seni destekliyorum bu arada. 2 saat evet. Hem çalışan için hem seyreden için çok zor. Eziyet gibi. Eskiden biz o e, ana haberden sonra eskiden 2 tane dizi yayınlardık. O kuşak içinde. O zamanlar ben işte genel müdür yardımcılığı yapıyordum ve o işlerin ayarlamasını yapıyordum kanalda. Çok keyifliydi. Ama şimdi oraya tek dizi koymak, hani dizi bir şekilde bir yerinden yanlış olursa haftaya ölü yatırıma dönebilir. Bir anda ölü yatırıma dönebilir. Sorunu bekliyorum. Ya anlıyorum hocam, ya gerçekten bence hepimiz bu konuda şeyiz ve bu yüzden de zaten biliyorsunuz ki şu anda dünyada da Türkiye'de de işte dijital platformlar sektörü bayağı bir değiştirdi diyorlar. Yani benim bu konuda bazı fikirlerim var. Ee, Nedir onlar? Senin Yani fikirlerin şöyle, neler? şöyle ki hocam, ben şöyle düşünüyorum. Türkiye bazlı düşündüğümde e, evet, içerik olarak biraz daha rahat olabildiğimiz içerikler üretebiliyoruz Türkiye'de. Netflix'te, Amazon Prime ve Disney Plus bir şeyler oldu. O yüzden o kadar fazla içerik üretemiyoruz. Ama benim bakış açımda biz gene de çok fazla etliye sütlüye karışmayayım. İnternete yapıyorsam o zaman tamam, hani affedersiniz ama sadece sevişme olabilir, küfür edebilirler. Yani hani biraz içerik bununla kısıtlı kaldığını düşünüyorum ben açıkçası. Ama tabii ki bunlar
Yani her platformun kendine özel bir ülkelere göre stratejileri var. Bunu da biliyorum. Netflix'in Türkiye stratejisi daha Orta Doğu pazarına açılmak olduğu ile ilgili de tezler okumuştum. Bazı röportajlar okumuştum. Tabii Orta Doğu pazarına açılmak isteyen Netflix için Türkiye çok iyi bir dizi şey yani hani kültürü ve hele Platformu. ki bir de galiba Türkiye galiba şu anda ikinci en fazla ticarette dizi ticareti yapan ülkeler arasında. Ama ya bilmiyorum ben çok kaliteli iş çıktığını düşünmüyorum açıkçası şu ana kadar. Çok az birkaç tane kaliteli iş çıktığını düşünüyorum. Yani adlarını da vereyim hatta bir başkadırla Şahsiyet benim için mesela iki tane çok güzel iş. Bir de Fatma diye bir iş çıkmıştı. Hiç pazarlaması dahi yapılmadı ve Türkiye'de benim Tabii en ki böyle yapılmadı. gerçekten efendim. Evet, pazarlaması dahi yapılmadı. Evet. Evet ve yani çok da sinirlendiğim bir işti çünkü yani çok Sevdiğim kaliteli iş bir olduğu işti için. ama bir sezonda bitirdiler ve sonra hiç reklamını bile görmedik. İşte bu tip şeyler ben daha fazla görmek istiyorum açıkçası ya. Yani çünkü girdiysek dijital platforma hadi bunu hakkıyla kullanacak yapımlar izleyelim ve beni salak yerine seyirci olarak konulmak istemiyorum. Yani hep şöyle bir şey vardır ya diyoruz röportajlarda seyirci bunu istediği için bunu veriyoruz. Seyirci bunu istediği için bunu yapıyoruz. Aslında seyirci denilen Kaçak, şey kaçak ben noktalar onlar. evet Seyircide ve böyle bir talep olmasa bile o seyirci bunu böyle istedi. Kaç tane seyirciye sordun da böyle bir sonuca vardın? Evet. evet insanlar aynı değil hiçbirimiz. Ben annemden bile farklıyım. Bambaşka bir insanken beni neden başka gruplara koyduklarını anlamıyorum. Peki sizce bu dijital platformlardaki çeşitlilik ya da içeriklerin kalitesi, doluluğu değişecek mi? Bir de yani sizce televizyon mu yoksa dijital platform mu daha etkili izleyicinin bir projeyi konuşması, kült hale gelmesi açısından o dizinin, filmin? Her ikisi de olmak zorunda. Her ikisi de at başına gidiyor zaten. Bazen biri öne geçiyor içindeki içeriğe bağlı olarak. Yalnız dijital platformlar kullanıcıların geniş bir içerik yelpazesine erişimini sağladı. Ama geleneksel televizyon kanallarında bir yayın akışı vardır. Dijital platformlarda öyle bir zorunluluk yok. Dolayısıyla sen hangi saatte müsaitsen, istediğin ortamda, istediğin şekilde açıyorsun, istediğini seyredebiliyorsun. Ama ve lakin televizyon sektörünü önemli ölçüde dönüştürmek için bir şeyleri dijital platformlar Türkiye'de ortaya çıkmadı. Zaten vardı, Türkiye'ye sonradan geldi. Hı Bu hı. arada televizyon hala önemli bir medya kaynağı olsa bile dijital platformlar daha fazla etki ve popülarite ile çalışıyor. Sistem orada öyle çalışıyor çünkü. Bir şekilde gençlerin elinde telefonlar ya da kendi bilgisayarları, gençler artık buna böyle karar verebiliyorlar. Yani oturup seni şöyle bir şey yapalım, ailede oturup hadi hep beraber dizi seyredelim diyor musunuz artık? Yok, eskiden de çok derdik bu arada ben küçükken ve bir anda kesildi o. İşte o zaman küçüktün. Küçük olduğun için anne babaya bağlılık vardı. Ben kendi Evet. çocuğumdan da biliyorum da o yüzden söylüyorum rahat rahat. Ondan sonra sen kendi odana çekilip kendi elindeki bilgisayar ya da telefonla istediğin şeyi açıp izlemeye başladın. Hı Annen hı. baban önce rahatsız oldular bundan çünkü bilemiyorlardı acaba ne seyrediyorsun diye. Sonra fark ettiler ki hayır aslında hepiniz farklı zamanlarda benzer şeyleri ya da aynı şeyleri seyrediyorsunuz. O zaman Evet. bunlar böyle devam edecek ama gençleri saat zinciri içinde tutmak mümkün değil. Yani Hı. sen şu saatte şunu yapacaksın bir kere emir almanız gerekiyor. Emir alan bir gençlik yok artık. Evet. Şu saatte şunu yapacaksın, bu saatte bunu yapacaksın. Vallahi ben biliyorum derin bunu yapmaz. Derin gibi bilmem kaç milyon daha var onlar da yapmazlar. Yapmamak kötü Yapmayız bir şey hocam. değil. Çünkü kendi tercihleriniz var. Yani hayır ben bu saat yemek yemenin dışında olan bir şey bu. Ben bu saatte seyretmek istemiyorum. Ben bu saatte biraz uzanmak istiyorum. Arkadaşlarımla sohbet etmek istiyorum. Bir saat sonra seyretmek istiyorum. Hı. Evet.
Ya bu galiba evet yani bir de yeni Sürpriz. jenerasyonun Yeni bir tespit oldu değil mi? Sürpriz. Yok hocam aslında çok güzel bir şekilde yüzümüze vuruyorsunuz ve bunu kötü olarak da algılamıyorum bu arada. Bence tamamen Kötü değil hani ki. doğalında gelişen bir şey. Bizden sonrakilerde bambaşka olacak. Her jenerasyonla birlikte gelen yenilikler yani. O şekilde görüyorum ben de ve Merak doğru, etme, çok doğru. canımın içi, biz size yetişmeye çalışıyoruz. Bakma, biz yaşlanmadık. Size yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü siz bu Z kuşağı başka bir şey konuşuyorsunuz. Sizin dilinizi anlamaya çalışıyoruz. Ama Televizyona bu döndük. Şimdi hocam herkes çocuklarımıza bu arada gidersiniz. şunu söyleyeyim. Herkes anlamaya çalışmıyor. Maalesef ki herkes anlamaya çalışsa aslında biraz daha bence bütün endüstrilerde çok daha iyi yerlere gelebiliriz diye düşünüyorum. Ben de hemen dönüyorum buradan şeyimi de verdim. Çok güzel oldu. Sizin için şunu sormak istiyorum. Ben de bir kadın olarak bu sektöre Canım, olmak isteyen, varlığını sürdürmek isteyen bir kadın olarak yani bir kadın olarak bu 34 yıl gibi bir süredir bu sektördesiniz. Yani yani bir yer kadın küre olma... soğumaya başladığından beri ben bu sektördeyim. Evet, doğru. Hocam estağfurullah sadece O deneyiminiz günden için beri. dedim. 34 yaşında olduğunuzu varsayarsak 0 yaşında olan okeysiniz hocam. Belki Ne 34 güzel söyle. yaşındasınız. Canım için. Peki Ufal'ın cebine gireyim. Peki. Estağfurullah hocam. Hiç ben size bu arada 34 yaşındayım. Canım benim. altını çizmeyelim. Hiç ben altını çizmiyorum. Sadece deneyimlerinizi hani Peki. vurgulamak için söyledim. Canım. E, Ya sizce hep en çok konuşulan şeylerden biri ne kadar değişti sektör bu konuda? Kadınlara bakış açısı konusunda. Çünkü Harvey Weinstein'ın da olaylarından sonra Me Too hareketleri, bu sektörde kadınların yaşadığı şeyler, herkes hashtag atarak yaşadıklarını anlatıyordu falan filan. Hollywood'da büyük bir olay patlak vermişti bu olaylarla ilgili. Bir de sonrasında ben belgesellerde de çok yeni hatta çıkan Quiet on the Set diye bir belgesel var. Çocuk yıldızların yaşadığı. Gene işte set ortamında taciz, mobbing, kadınlara ve çocuklara yapılanların anlatıldığı bir belgeselde. Ya bunların şu an konuşuluyor olması bence çok güzel ama halen daha çok kapalı kutu bu konular. Sizce kadınlara bakış açısı nasıl değişti? Siz neler yaşadınız? Anlatabileceğiniz varsa, paylaşmak isteyeceğiniz varsa çok dinlemek istiyorum. İlk başladığımız konuşmada, daha doğrusu konuşma ilk başlarken çok şükür bin şükür ben bu işi yapıyorum demiştim ya. Hı Yine hı. aynısını söyleyeceğim. Çok şükür bin şükür ben bu anlamda bir şey yaşamadım. Hı. Fakat Yani çok şanslı bir kesim aslında hocam. Yani hani bilmiyorum ben çok korkuyorum bir kadın ketumluktan, olarak. ketumluktan dolayı olabilir ya da insanlarla şimdi dersteyken beni gördün, nasıl olduğumu gördün ve ben size şunu söyleyen bir eğitimciydim. E, Kullanın beni. Nedir Hı bu? hı. Sorunuzu sorun. Ben cevabını biliyorsam vereyim. Eğer onun cevabını ben bilmiyorsam araştırıp öğrenip gelip size anlatırım ya da söylerim. Kullanın beni. Ya, hakikaten kullanın beni. Şimdi işimi yaparken de hep şunu, hani o çizgilerden bahsettim ya. Herkes herkesi sevmek zorunda değil ama herkes herkesi saymak zorunda. Bir şekilde binadan içeriye girerken, o binada asistanken de öyleydim. Günde 18 saat çalışıyordum ilk başladığım zaman. İki televizyonda, iki radyoda çalışıyordum ve 18 saat aralıksız çalışıyordum. Hani bir de 6 saat ha ne güzel uyuyor musun değil. Servise binip gidiyorum geliyorum. Sabah saat 5'te beni servis evden gelip alıyor. Ondan sonra ertesi gün gece saat 2'ye kadar çalışıyorum. Yani günde iki Oh, buçuk 3 saat uykum var. Şeklinde 4 yıl yaşadım ben. Ve oh. hala hayattayım. Şimdi Ön yargı. Bence ön yargı en büyük zorluklardan biri bu arada. Bütün sektörlerde inanılmaz büyük olay yaşamak zorunda değiliz bir kadın olarak ama zaten kadın olmaktan dolayı bir ön yargıyla yaklaşma durumu her yerde var bence. Bütün sektörlerde, bütün hayatın alanında. Sizin yaşadığınız spesifik örnek verebileceğiniz genç insanlara. çok şükür bin şükür benim kişisel olarak yaşadığım bir şey yok. Bu anlamda ne sorduğunu anladım. Bu anlamda bir şey yok. Çok şükür yok. Hı hı. Fakat bir şekilde ben hemcinslerime de şu anlamda kızıyorum. Biz kendimizi eğitmek zorundayız. İyi eğitimler almak zorundayız. Yani mutlaka okullara gitmek değil. İlk eğitim okuldan önce evde başlar. Hı hı. Dolayısıyla anneler, babalar çocuklarına kız ya da erkek o eğitimi evde verip sonra yine kız ya da erkek çocukların okula gitmesi lazım.
Okuldan sonra okulla aynı zamanda başka şeyler yapabiliyor olması lazım. Yani eskiden bizim zamanımızda şey vardı. Sokakta oynamak diye bir şey vardı. Artık korkuyoruz. Sokaklara, Türkiye için söylüyorum, çıkıp çocuklarımızı oynatamıyoruz. Al o zaman çocuğunu parka götür kardeşim. Gözün üzerinde olsun. Parkta arkadaşlar edinsin. Zaten arkadaşlarla gitsin hatta. Orada beraber oynasın. Şimdi kadınların televizyon dünyasındaki halinden e, bir şekilde ah tüh vah vah diyeceksek bir isim söyleyeceğim. Bildiğim bir isim. Hı hı, 1957 doğumlu, Adana doğumlu, 10 tane çocuklu bir ailenin çocuğu olmuş. Ümmiye, Ümmiye Koçak var. hı hı, Reklamlarda ve ben alamadım. 12 yıl New York'ta yaşadım. Fakat ben o ödülü alamadım. Ümmiye teyze, teyze demek zorundayım. Yani kendisi ne yazık ki yakından tanımıyorum ama ve lakin defalarca ona yüreğimden sarıldım, ellerini öptüm. Kendi hayalimde. Çünkü bu kadın 10 kardeş arasında okula gönderilmeyen tek çocuk ve ondan sonra nasıl bunu yaparlar diye evlendikten sonra okumaya başlıyor. Ve bir şekilde tiyatroya sarılıyor, tiyatro topluluğu kuruyor ve kendisi tiyatro oyunları yazmaya başlıyor. Türkiye'deki kadına şiddeti anlatan bir film yazıyor, senaryo yazıyor. Bu kadın hiçbir eğitimi yok ama kendini hep eğitmiş, kapatmamış. Ve yazdığı şey e, Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde ödül alıyor. Ondan sonra Yün Bebek diye bir filmin senaryosunu yazıyor. Film çekiliyor. O film New York'tan ödül alıyor. O yüzden New York'tan bahsettim az önce. Dolayısıyla hani hay Allah, vay Allah, tüh vah vah değil. Yapmaya çalışacaksın. Önce eğitim almaya çalışacaksın. Eğitimle aynı zamanda bir şekilde hayata tutunup ben buradayım demeyi öğreneceksin. Dikkatli olmayı öğreneceksin. Ha, hiç mi başkaları suçlu değil? O kadar çok suçlu var ki. Yani sistem de suçlu. Hani ne yazık ki kayıplarımız oldu yıllarca ve ne yazık ki hala olmaya devam ediyor. Sayıları azalmış olsa dahi olmaya devam ediyor. O yüzden önce kendini bileceksin, haddini bileceksin. Hem kendini bileceksin hem haddini bileceksin. Ama bir taraftan kendini bilirken ayaklarını sapasağlam yere basacaksın. Ben de bir kız evlat sahibiyim. Ve kızımı yurt dışına okumaya gönderirken şunu söyledim. Anneciğim bak dedim. Ben seni önce Allah'a sonra kendine emanet ediyorum. Ben senin annen. İş arkadaşın değilim, yol arkadaşın değilim ama hayatın boyunca ben yaşadığım sürece hep senin yanında olacağım. Bazen arkanda olacağım, bazen yanında olacağım. Bazen de sen fark etmeyeceksin. Önünden gidip sana yolu temizliyor olacağım ama sen beni görmeyeceksin. Aslında hepimizin ailesi, hemen hemen hepimizin ailesi böyle. Yani bir şekilde maddiyattan bahsetmiyorum. Kitap almak istiyorsun, senin yoksa komşudan ödünç almayı da sana öğretecek olan annendir, babandır. kesinlikle öyle. Kesinlikle Ve öyle hocam. özellikle kızlar kaç yaşında olurlarsa olsunlar, yani 5 yaşındayken de öyle, 20 yaşındayken de öyle, 25'inde de öyle, 30'unda da öyle. Kız çocukları daha fazla okumak zorundalar. Ayakları sapasağlam yere bassın diye daha fazla okumak zorundalar. Dünyanın her yerinde ayakları sağlam yere bassın diye okumak zorundalar. Yani bazı olaylar var ki sadece ne yazık ki diye biz Türkiye'de yaşamıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan benzer olaylar var. Bu sektörde de benzer olaylar var. Yani Hollywood'da yerinden oynadı. Nedir bu böyle Evet. diye. Çocuğa yapılan şiddet nedir böyle? Kız çocuklarına bunlar yapıldı ve bunlarla ilgili belgesel değil film de yapıldı. Bir tane daha önümüzdeki yıl çıkacak olan film daha var. Yani aa bu da mı böyle diyeceğiniz şeyler çıkacak. Var onlar. Ne yazık ki var onlar. Hepsini izleyeceğim büyük ihtimalle hocam. Ben çünkü çok takip ediyorum bu tip belgeselleri sektörle ilgili. Kevin Spacey'nin Unmasked adlı bir belgesel çıkacak. Kevin Spacey Evet, hakkındaki iddialarla ilgili. evet. Ben onu keyifle bekliyorum. Keyifle bekliyorum. Biraz garip bir anlatım oldu. Bu kadar kötü bir olayı nasıl keyifle bekliyorum. Ama yani şöyle Merak merak ettiğim ettiğim için bir bekliyorsun. belgesel. Hı hı, evet. Çok merak ettiğim bir belgesel. Bu tip belgesellerin bence yani ne kadar fazla olursa her sektörle ilgili o kadar iyi. Ve bu arada size şunu da sormak istiyorum. Bu güncel Canım, olaylarla ilgili kadın erkek cinsiyet ayrımı işte cinsel eşitlik vesaire cinsiyet eşitliği. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki son zamanlarda sektörde bayağı bir sansasyon yarattı Ayşe Barım olayını.
Ee, Hı hı. ya ben konuşmak istemiyor olabilirsiniz ama onu da sormak çok istiyorum çünkü Böyle bir olay var mı diye soracaksın. bence Sor sen. ben Açık açık sor, var ben de mı açık diye. açık cevap ver. Bak. Canım benim. Sen sor. Tamam, hemen Yine soruyorum bir hocam. sor bakalım ne olacak. Şimdi hocam ben kesinlikle var olduğunu düşünüyorum. Tekelleşme diye bir şey bence her sektörde var. Ama ben Doğru. şuna çok sinirliyim. Bunu kadın erkek eşitliği yerinden almamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben çok feminist bir insan olarak kendimi tanımlıyorum ama Ayşe Barım olayı, Ayşe Barım'ın kendisi ve o gibi insanlar zaten bu ataerkil sistemin en güzel kullanıcıları olduğu için onlara kadın erkek gözüyle değil, suçlu olup olmadıkları gözüyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu noktadayım. Eğer doğruysak bence doğru. Hep altını çizmek istiyorum. Ama benim anladığım kadarıyla doğru. Sizden merak ediyorum. Sizin bu konudaki fikirleriniz neler? Tekelleşmeyle ilgili sizin yaşadığınız herhangi bir problem varsa onu da duymak istiyorum. Ne yazık ki her sektörde olduğu gibi aslında sen bu soruyu sorarken en başta söyledin. Her sektörde olduğu gibi film sektöründe de dizi sektöründe de bu tekelleşme var. Bu sadece Ayşe Hanım'la ilgili olan bir şey değil. Ayşe'si, Fatma'sı, Hasan'ı, Hüseyin'i herkesle ilgili olan bir şey. Yani insanların kendi grupları var. Kendilerini bir şekilde içinde daha rahat hissettikleri ya da onlar kazanırken ben onlardan daha fazla pay alıyorum dedikleri. Sizce kadın Canım. hikayeleri son zamanlarda artmadı mı? Ya mesela ben çok severek izlediğim bir dizi. İlk defa Türk televizyonlarında bu kadar çok severek izledim bu diziyi. İkinci sezonu çok takip etmedim ama Bahar dizisiyle mesela. Yani böyle bir kadın hikayesi artışı görüyorum sanki son zamanlarda. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü ben biraz böyle hep erkek kahraman, onun peşinde dolaşan kadın kahramanlar falan, buna biraz sıkılmıştım. Bu yüzden çok mutluyum. Sizce de bu yapımcılar daha fazla yatırım yapmaya başlamayacaklar mı kadın hikayelerine vesaire? Daha fazlası da gelecek. Şöyle ki sadece Superman değil iş yapan. Superwoman yapıldığı zaman o da iş yapmıştı. Ve bu şaka Evet. değil. Ve bir şekilde yaşça benden de büyük olan büyüklerimiz, hani senin hayli hayli büyüklerin yani düşün. Onlar hay Allah bu cep telefonundan dolayı bu işte günlük programlardan dolayı kim eli kimin cebinde belli değil. Kim kiminle ilişkisi var. Bu medyadan dolayı, bu magazin programlarından dolayı, bu dizilerden dolayı hayat bu kadar kötüleşti. Vah vah noktasına geldiler. Hayır. Ne yazık ki eskiden de bu olaylar vardı, yaşanıyordu ama biz bilmiyorduk. Çünkü medya bu kadar kuvvetli değildi. Yani sen sokağındaki olayı biliyordun, arka sokaktaki olayı bilmiyordun. Eğer pazara gidip bir teyze yüksek sesle haykırmıyorsa durumunu. Hmm. Şimdi özellikle sevgili Onur Güvenatan, kadın OGM dizilerine, medyanı. Değil mi? evet, kadın dizilerine çok yoğun ilgilerle ilk başlayan isimlerden biridir. Aynı şekilde sevgili Kerem Çatay da aynı bir şey, yani Aşk-ı Memnu da o binadan çıktı. Ama aynı zamanda Kuzey Güney ile beraber şu an hani çok ciddi ama çok çok ciddi, ah canlarım benim, isimleri sıralayacağım şimdi, şöyle bir kala kaldım. Daha yeni gelecek olan işler var. Hazırlıklar yapılan işler var. Kadın hikayesi her zaman kuvvetli hikayedir. Çünkü Türkiye'de kadın sayısı az gibi görünmesine rağmen esas pek çok şeyi kadınlar belirler. Yani aldatma ilişkisi de aslında kadından çıkan bir şey. İşin enteresan tarafı. Sadakatsiz vardı hocam. Uyarlama olarak Evet. yapılmıştı. Zaten İlk o Kore bir şey geldi. yapıyorsa biz Kore'den alalım inatla. Ha bir de bu durum var. Yani aklına o çıkmasın. Bir şekilde bizim kendi üretimlerimiz ne yazık ki sayı olarak az. İnşallah dizilerde Türk dizisi, yani Türk yapımcıların dizilerinden bahsetmiyorum. Adapte edilen ve yurt dışından getirilen konulardan bahsediyorum. Hı Evrensel hı. konular vardır evet, ama ve lakin bir de bizim kendi özümüzdeki işleri yapmamız lazım. Yani bizim halkımız ne konuşuyor, ne ediyor, ne biliyor. Bizim Türk tarihinde neler var? Bunların dizilerinin yapılması. Sonuç olarak sebebi ziyaretimiz. Efendim hep beraber harika bir sohbet yaptık. Ben car 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 konuştum. Hasta halimle bu kadar konuşabildiğime göre siz bir de benim iyi halimle dinleyeceksiniz. İnşallah maşallah. Derin ona karar verdik çünkü. Bu çok uzun oldu. Bir sonraki görüşmemizde belki de sizleri daha çok heyecanlandırabilecek konuları söyleyeceğiz.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Bu bölüm bu kadardı. Bir sonraki bölümde Dilek hocamla birlikte sektörün daha spesifik yapımları hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Derin Üniversite Instagram'dan takip etmeyi, Derince Podcast'i Spotify'da takip etmeyi, Instagram'dan ve TikTok'tan da Derin Üniversite gene takip etmeyi unutmayın lütfen. Öpüyorum herkese.